kan içme ritüeli günümüzde çoğumuzun aklına daha çok satanist ayinleri, vampir hikayeleri ya da korku filmlerinin karanlık karakterlerini getiriyor. Ancak geçmişte kan içme pek çok uygarlığın gizemli ayinlerinde önemli bir yer tutuyordu. Bu ritüel çoğu zaman büyüyle, yaşam ve ölüm arasındaki güçlerin sembolik bağıyla, dini inançlarla ya da tanrılara adak sunmak amacıyla yapılırdı. İnsanlık tarihi boyunca vampir benzeri varlıklar hayal gücümüzün bir parçası oldu. Sümer ve Babil mitolojilerinden başlayarak birçok kültürde kan içen yaratıklara rastlıyoruz. Birçok tarihçiye göre kan tüketimiyle ilişkilendirilen en eski figürlerden biri Lilith'tir. Yahudi kaynaklarına göre Adem'in ilk eşi olarak da bilinen Lilith, dünyanın en karanlık yönlerini temsil eden dişi bir ruh olarak anlatılır. Efsaneye göre Lilith, Adem'i reddedip cennetten kaçtı. Tanrı onu geri getirmeleri için Sanvay, Sansavay ve Smangalov adında 3 meleği gönderdi. Melekler Lilith'i Kızıldeniz'de buldu. Lilith orada iblislerin kralı Asmodeus'la birlikteydi. Asmodeus eski anlatılarda Süleyman Tapınağı'nı inşa eden bir iblis kralı olarak geçer. Zerdüştlükte öfke iblisi olarak bilinirken, İslam kaynaklarında da Hazreti Süleyman'a düşmanlık eden bir varlık olarak anılır. Rivayetlere göre Asmodeus ile Lilith'in birlikteliğinden çocukları bile olmuştu. Bu olay Tanrı'nın Lilith'e ağır bir ceza vermesine neden oldu. Lilith'e bir seçim sunuldu. Ya Adem'e geri dönüp onunla yaşamaya devam edecekti ya da her gün 100 çocuğunun ölümüne tanıklık edecekti. Lilith Adem'e dönmeyi reddetti. Ancak her gün 100 çocuğunu kaybetmek Lilith'in öfkesini daha da büyüttü. Bu süreçten sonra Adem'in kaburga kemiğinden Havva yaratıldı. Lilith ise Adem ve Havva'nın soyundan gelen bebeklere sonsuza dek düşmanlık etmeye yemin etti. Yine de bir anlaşma yapıldı. Eğer bir bebek Sanvay, Sansavay ve Smangalov isimli meleklerin adını taşıyan bir muska takarsa Lilith o bebeğe zarar vermeyecekti. Hatta günümüzde bile bazı Yahudi anneler beşiklerin üzerine bu meleklerin isimlerini yazarak çocuklarını korumaya çalışırlar. Lilith genellikle etle beslenen, kanatlı ve şeytani bir yaratık olarak tasvir edilir. Bazı eski metinlerde Lilith, Lamia olarak da anılır. Lamia hem bir cadı, hem bir vampir, hem de şeytani bir ruh olarak tanımlanır. İbraniler ve Yunanlılar Lamia'yı insanların kanını içen ve yeni doğmuş bebekleri yiyen bir varlık olarak tasvir etmişlerdir. Lamia Yunan mitolojisinde Libya kraliçesi veya prensesidir ve baş tanrı Zeus'un birliktelik yaşadığı kişilerden biridir. Lamia bu durumdan dolayı Zeus'un karısı Hera'nın gazabına maruz kalır ve tuhaf bir canavara dönüşerek kendi çocuklarının ölümüne sebep olur. Üstelik Hera, Lamia'nın gözlerini kapanmaz durumuna getirerek ölen çocuklarının hatırasını sürekli görmesini sağlar. Çocuklarını kaybettikten sonra öfkesi yüzünden öç almak için diğer kadınların çocuklarını kaçırıp onların kanını içer. Lilith ve Lamia figürleri zamanla birbirine karışmıştır. Her ikisi de yoğun bir kan arzusu, çocuk öldürme ve şeytani doğaları nedeniyle vampir mitolojisinin temel taşları arasında görülür. Bugün birçok pagan ve modern büyü uygulayıcısı Lilith'i bir ana figür, bir direniş ve özgürlük simgesi olarak görür. Onu çağırmak için sunaklar kurar, ona hediyeler sunar ve zaman zaman kan ritüelleri düzenlerler. Fakat kanla ilgili bu karanlık hikayeler yalnızca Lilith'le sınırlı değildir. Pers efsanelerinde de kan içen gizemli varlıklardan söz edilir. Bunların en ünlüsü Estries adı verilen iblislerdir. Estries, şekil değiştirme yeteneğine sahipti ve genellikle erkekleri kurban seçer ve onları kandırmak için güzel bir kadın kılığına girerdi. Sadece insan formuna değil, kuşlara, kedilere ve çeşitli başka hayvanlara da dönüşebiliyorlardı. Tıpkı klasik vampir hikayelerinde olduğu gibi Estries de hayatta kalmak için mutlaka kana ihtiyaç duyardı. Efsanelere göre bir Estria yaralanırsa onu iyileştirmenin tek yolu ona tuz ve ekmek sunmaktı. Bu garip detay bu varlıkların doğaüstü özelliklerinin yanı sıra bazı zayıf noktaları da olduğunu gösterir.
Estrias yalnızca Pers anlatılarında değil, Yahudi efsanelerinde de anlatılan bir figürdür. Vampirlik konusunda dikkat çeken bir diğer figürse tanrıça Hekate'dir. Hekate, ay, gece, ölüler, anahtarlar, sınırlar, kapılar, yeraltı dünyası, büyücülük, yol ayrımları ve eşiklerle ilişkilendirilen gizemli bir bakire tanrıçadır. Genellikle 3 farklı yöne bakan, 3 yüzlü bir kadın olarak tasvir edilir. 3 yöne bakan Hekate figürleri büyük ihtimalle koruma amaçlı yol ayrımlarına ve eşiklere yerleştirilirdi. Bazı araştırmacılara göre Hekate'ye adanmış tapınaklar, kan ayinlerinin ve gizli ritüellerin yapıldığı kutsal yerlerdi. Aslında Antik Yunanistan'da kanla ilgili ritüeller yasaktı. Ancak bazı tapınaklarda bu tür gizli uygulamalar varlığını sürdürmüştü. Hatta Hekate'nin şölenleri sırasında kan içildiğine inanılırdı. Ayrıca Hekate'nin kızı Empusa da şekil değiştirme yeteneğine sahipti ve erkeklerin kanını içen bir iblis olarak tasvir edilirdi. Hekate'nin hizmetkarlarından biri olan Mormo da kan içen bir ruhtu. Antik Yunan'da anneler ve bakıcılar çocukları yaramazlık yapmasın diye Mormo'nun adını anarak onları korkuturlardı. Hatta Mormo 1. Haçlı Seferleri döneminde bir Bizans prensesi tarafından yazılan Alexiad adlı eserde bile geçer. Tüm bu Antik Yunan figürleri ve ritüelleri zamanla Romanya ve Bulgaristan gibi bölgelerde doğacak olan vampir efsanelerine ilham vermiş olabilir. Asya'nın güneyinde yaşayan bazı eski kabilelerin dinlerinde de kan ritüelleri önemli bir yer tutuyordu. Ancak bu bölgelerdeki kurban kültü Avrupa'dakinden çok farklı bir anlayışa dayanıyordu. Özellikle Hindistan'da kanla ilişkilendirilen en güçlü tanrıça figürü Kali'ydi. Kali, değişimin, zamanın, yıkımın ve aynı zamanda korumanın tanrıçasıydı. Çoğunlukla 4 kollu, elinde silahlar ve kesilmiş insan uzuvları taşıyan bir figür olarak betimlenirdi. Boynunda insan kafataslarından oluşan bir kolye, belinde ise kesik uzuvlardan yapılmış bir etek taşırdı. Uzun siyah dili ağzından sarkar ve bu dilden kan damlardı. Tasvirlerinde sıklıkla 4 elinden birinde kesik bir kafa taşıdığı görülür. Kali'nin kana olan susamışlığı, efsaneye göre büyülü bir iblis olan Raktabija ile savaşırken ortaya çıkmıştı. Raktabija'nın büyülü bir yeteneği vardı. Vücudundan dökülen her bir damla kan yeni bir iblis doğuruyordu. Kali onu tamamen yok edebilmek için fışkıran tüm kanı içmişti. Bazı anlatılara göre Kali tıpkı Nataraja formundaki Shiva gibi bir yıkım dansı gerçekleştirmişti. Ancak onun dansı öylesine ölümcül ve kontrolden çıkmıştı ki Tanrı Shiva bile onu durdurmakta zorlanmıştı. Kali'nin kana ve yok etmeye duyduğu susuzluk neredeyse tüm evreni yutacak kadar güçlüydü. Bugün bile Kali, dünyanın dört bir yanında milyonlarca Hindu tarafından tapılan bir tanrıçadır. Ona tapanlar, Kali'yi ölümün kendisini yok eden, sevgi dolu bir ana figür olarak görürler. Hindistan'ın Kalküta kentinde tanrıçanın adını taşıyan Kali Ghat'ta her yıl hala hayvanlar onun onuruna kurban edilmektedir. Semavi dinlerde ise bu tür kanla bağlantılı tanrılar ve iblisler zamanla şeytanla özdeşleştirilmiştir. Bu da eski tanrıçaların kötü şöhret kazanmasına sebep olmuştur. İlginçtir ki Hristiyanlıkta gerçek kan içmek yasaktır. Ancak Efkaristiya töreninde İsa'nın kanının sembolik olarak şarapla içilmesi eski inançlardaki kan ritüellerinin izlerini taşıyor gibidir.